Ya bu filmi çok sevdim ama nesini sevdim anlayamıyorum. Abi okuduğum roman çok iyiydi. Nesini sevdim peki? Bilmiyorum, anlatamıyorum. Dediğiniz durumlar mutlaka oluyordur. İşte bu videoda size o açıklayamadığınız şeylerin sebebini anlatacağım. Objektif, korelatif. Başka bir deyişle nesnel bağlılaşım. Objektif, korelatif. Türkçe'ye nesnel bağlılaşım diye çevriliyor. Aman başından söyleyeyim, bu nasıl bir terimdir demeyin, çünkü bu terimin özelliği sayesinde sizler izlediğiniz bir filmi veya okuduğunuz bir romanı beğeniyorsunuz veya beğenmiyorsunuz. Ama merak etmeyin, sizi teorik açıklamalara boğmayacağım. Tam tersine örneklerle açıklamaya çalışacağım. Ama izin verin şunu açıklayayım. Objektif korelatif yani nesnel bağlılaşım kavramını T.S. Eliot 1919 yılında yayınladığı Hamlet ve Problemleri adlı denemede kullandı. Küçük bir detay ama önemli. Objektif korelatif kavramını ilk T.S. Eliot değil, Washington Allston kullanmıştır. Dönelim konumuza. T.S. Eliot Hamlet ve Problemleri adlı denemesinde ne diyor biliyor musunuz? Bir nesneyi o nesnenin kendisiyle anlatmak sanatsal değildir. I understand nothing. Yandı beyinler değil mi? Peki ne yapacağız şimdi? Onun yerine şunu. Anlatılmak istenen bir nesneyi dış dünyadan başka bir nesneyle, başka bir durumla veya başka bir olayla destekleyip ifade etmeye çalışacağız. Now we're going to run a few tests. This is a simple lie detector. I'll ask you a few yes or no questions and you just answer truthfully. Do you understand? Yes. Hala beyin yanmaya devam ediyorsa bir açıklama daha yapıyorum. Vurgu yapılmak istenen şey neyse onu dış unsurlarla desteklemek gerek. Bu durum okuyucuda ve izleyicide estetik bir algı bütünlüğü oluşturacaktır. Zaten adını andığım denemesinde Eliot, Shakespeare'in oyunu Hamlet'i işte bu nesnel bağlılaşım eksikliğinden ötürü sorunlu buluyor. Gerçi bana kalırsa bir tiyatro oyununun nesnel bağlılaşımdan yoksun olup olmadığını anlayabilmek için o tiyatro metninin kendisi yetmez. Oyunun sahnelenmesi gerekiyor. İşte o zaman acaba sahnede objektif korelatif var mı yok mu diye sorulabilir. Neyse, şimdi beyni bayağı bir yananlar için çok daha ayrıntılı bir örnek vereceğim. Yalnız sizden bir ricam var. Anlattığım şeyleri lütfen hayal etmeye çalışın. Şimdi bir filmde şöyle bir sahne olsun. Bir grup insan siyah giyinmişler ve ellerinde şemsiyeler. Bulundukları yer gri mezar taşlarıyla dolu bir mezarlık. Gökyüzü gittikçe kararıyor ve mezarlıkta duran melek taşlarının gözüne gözyaşlarıymış gibi yağmur tanecikleri düşüyor. Yalnız bir kadın mezarlığın yanında evlilik yüzüğünü çıkartıp mezar taşının üstüne koyuyor. Onun arkasında bir grup insan ve bu insanlar hafiften ağlıyorlar. Dul kadın dönüp yürümeye başladığında bulutların arasından bir güneş sızmaya başlıyor. Bu güneş ışığı mezarın yanında duran bir çiçeğe vuruyor. Yağmur tanecikleri çiçeğin yapraklarında altın gibi parlıyor ve sahne bitiyor. Bu sahne ilk başta kadının hüznünü ve daha sonra yeni hayatına umutla başlayacağını gösteriyor. İzleyicilerin bu hissi edinebilmesi için farkındaysanız anlatıcı kadının duyguları hakkında hiçbir bilgi vermedi. Peki buna rağmen biz izleyicilerde bu hissi yaratan şey ne? O sahnede tek başına bir nesne, bir durum veya olaylar örgüsü o sahnede tek bir nesne veya olaylar örgüsü yeni umudu ve yeni hayat. Tamam. Tek bir olay, tek bir durum. Nesne diyecektim. Yeni hayatı, yeni bir hayatı imgelemez. Tamam. Ve hayatı tek başına umudu veya yeni bir hayatı imgelemez. O sahnede tek bir nesne ve tek bir olay tek başına söyleyemiyorum oğlum. Hakikaten yap şu dublajı. Ne yapacaksan yap. Yeni hayatı sen gel buraya yap şunu.
O sahnede tek başına bir nesne, bir olay veya herhangi bir şey tek başına umudu veya yeni bir hayatı imgelemez. Ama bu imgeler bir araya gelince duygusal bir bütünlük içerisinde karakterlerin hislerini temsil ediyorlar. İşte biz buna objektif korelatif yani nesnel bağlılaşım diyoruz. Yani izleyicide yahu ne güzel vermişler duyguyu dedirten şey işte budur. Örneklemeyi sevdiğimi biliyorsunuz. Onun için size bol bol örnekler vermek istiyorum ki ikna olasınız. Şimdi bu örneği bir gerçek film üzerinden yapalım. Mesela Çikolata filminin başındaki bu sahneye bir bakalım. Burada bir anne ve kızı yaşamlarını devam ettirecekleri köye doğru gitmekteler. Tutucu bir toplum olan bu köyün insanlarıyla sıkı bir çatışma yaşayacaklar ve hatta kabul edilmeyecekler. Onlar için hayat bu köyde çok zor olacak. İşte bu sahnede bu duygu ve durum bir cümleyle açıklanmaz. O hissi yaratan şey rüzgarın onlara doğru esmesi ve yokuş çıkıyor oluşlarıdır. Rüzgar ve yokuş, köydeki insanların koydukları engeli ve baskıyı temsil eder. İzleyici bu duygu durumuna bu sahnedeki tüm öğelerin oluşturmuş olduğu anlam sayesinde varır. Estetik algıyı üst düzeye ulaştıran bu sanatsal değer iyi bir eserde olmazsa olmazdır. Korkmayın, size son bir örnek daha vereceğim ama bu sefer objektif korelatif olmayan bir örnek. Mesela bir mafya babası düşünün. Tipik bir mafya babası kötü bakışlı, küfürlü konuşan bir karakterdir. Ve kültür seviyesini imleyen öğelerle dolu olmalıdır. Eğer bir mafya babası düzgün cümleler kuran bir karakter olarak verilirse, duvarında çok değerli bir tablo görürseniz, istenilen o estetik algı yaratılamaz. Çünkü karakterin özellikleriyle bulunduğu mekandaki öğeler uyuşmamıştır. Yani kısacası yaratılmak istenen duygular sadece onları dile getirmekle olmuyor. Yani sanatı sanat yapan şey, eserin içerisindeki tüm öğelerin bir bütün içerisinde ifade edilişinde yatıyor. Eğer izlediğiniz filmlerden veya okuduğunuz romanlardan ya ben hiçbir şey anlamadım ve ben bunu beğenmedim diyorsanız, bilin ki büyük ihtimalle o eserde objektif korelatif yaratılmamıştır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı ve alt taraftaki abone ol butonunu tıklayarak ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Aynı zamanda her cumartesi yeni bir içerikle sizlerle beraber olacağız. Eğer eski videolarımızı kaçırdıysanız yan taraftaki videoları tıklayarak izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.